Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boar runner modelini yapacağız. Bu örnek diğerlerine göre biraz daha ağır ve dolgulu. Yaparken daha fazla zaman ve ip harcıyor. Bunu ister ince iple ister kalın iple yapabilirsiniz. Yapılışı kolay, sadece biraz zaman alıyor. Runner ya da sehpa örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Eni 26 santim, boyu 90 santim, püskülsüz hali. Bu ölçülerde bir örtüye yaklaşık 465-470 metre kadar ip gitti. Bunu ne kadar daha uzun yaparsanız o kadar daha ip harcayacaktır. Burada gördüğünüz ince iple yapılan model. Bunu hem ince iple hem de kalın iple de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da kalın iple de denedim. Bunu bitirmedim. Sadece size fikir amaçlı yaptım. Kalın da güzel oldu. Yani ipiniz ne kadar kalınlıkta olursa olsun bu sonucu alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. İstediğiniz sonucu alacaksınız. Yakından da görünüşü bu şekilde. Örneğimiz çift yönlü. Diğer yönü de aynı şekilde. Dilediğiniz zaman iki tarafı da kullanabilirsiniz. İki tarafı da aynı. Size göstermek için bunu yaptım ben. Gördüğünüz gibi kalın iple de güzel duruyor. Bu da 4 mm koton makrome. Bunu polyester makrome ipleriyle de yapabilirsiniz. İnce iple de yakından görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bu da çift yönlü. Arkası da aynı. İki yönlü kullanabilirsiniz. Bu şekilde örneğimiz gayet güzel duruyor. Kısmını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İster normal püskülde takabilirsiniz. Modeli isterseniz bu şekilde masa üzerinde kullanabilir. İsterseniz bu şekilde sarkıtarak da kullanabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken ben bu şekilde yabancı bir marka kullandım. Yurt dışında yaşıyorum. Amerika'da Hobby Lobby mağazasından bu marka ipi aldım. 2 mm koton polyester karışımı makrome ip. İpim %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdeliğe takılmayın. Her ipte farklı olabiliyor. Yani %100 koton değil, polyesterle karışık ipler kullanabilirsiniz. İpimin kalınlığı şu şekilde göstereyim. Normal koton ipler kalınlığında. 2 mm koton ipler size kalın geliyorsa 1,5 mm kalınlığında ya da 1 mm kalınlığındaki koton ipleri kullanabilirsiniz. Ve 4 mm tığ kullanacağım. Sizler de ipinizin arkasında hangi tığ önerisi varsa o tığı kullanabilirsiniz. Bu ince ipli olanı yaparken ilk 2 mm koton iple yaptım. Bunu da 4 mm kalınlığında koton iple yaptım. İstediğiniz kalınlıktaki makrome ipleri kullanabilirsiniz. Sadece kullandığınız ipe göre hangi tığ numarası uyumluysa onu kullanabilirsiniz. Bu 4 mm koton makrome ile yaptığımı 8 mm tığla ördüm. Bu 4 mm koton makrome, 8 mm tığ. Bu da polyester koton karışık ip. Bu 2 mm makrome. Bunu da 4 mm tığla ördüm. Tabi numaraları değiştirebilirsiniz. Hangisi elinize uyumluysa. Şimdi modele zinciri yaparak başlıyorum. Benim yaptığım genişlikteki runner için ben toplamda 35 zincirle başladım. Bir tane de dönüş için toplamda 36 zincir yapacağım. Bu zincir sayısını değiştirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bu taban kısmı için, bir tane de dönüş için yapacağım. Kalın iple ve ince iple ördüğüm modellerin başlangıç kısımları değişik. Aradaki farkı da şimdi göstereceğim. Bu zincir dönüş için ikinci zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bu modelde hep bir iz sürme ve zinciri yapacağız. Sık iğne falan yok. Şimdi bir zincir, sıradaki zincirin içinden bir ipimi alıyorum. İz sürümü yapıyorum. Bir zincir, sıradaki zincirin içinden ipimi alıyorum. Bir iz sürümü yapıyorum. Bir zincir, sıradaki zincirin içinden bir iz sürümü yapıyorum. Bir zincir, sıradaki zincirin içinden bir iz sürümü.
Bir zincir, bakın sık iğne yapmıyorum, iz sürümü yapıyorum. Sıradaki zincirin içinden ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum, yani iz sürümü yapıyorum. Bir zincir, sıradaki zincirin içinden bir iz sürümü yapıyorum. Bir zincir, sıradaki zincirin içinden bir iz sürümü yapıyorum. Bir zincir, sıradaki zincirin içinden bir iz sürümü. Bir zincir, sıradaki zincirin içinden bir iz sürümü. Bu şekilde yapıyoruz. Bakın yavaş yavaş örnek oluşmaya başladı. Bu şekilde bütün zincirlerin içinde aynı şeyi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Sadece kısa bir yer göstereceğim kalın ipte de. Kalın ipte de istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz, yapmak istediğiniz genişliğe kadar. Sadece birkaç tane zincir üzerinde başlangıç kısmını göstereceğim. Sadece başlangıç kısmını farklı yaptım. Sonraki sıralar hep aynı. Sadece başlangıç kısmında bir farklılık var. Bunu yapmak istediğimiz genişliğe kadar bu kalın ipte yapıyoruz. Bu dönüş zincirimiz aynı diğerindeki gibi iz sürümü yapıyoruz sıradaki zincire. Bunda da bir zincir çekip bir iz sürümü yapıyoruz ama bunda her zincire yapmıyoruz. Bir tanesini boşluk bırakıyoruz. Bir tane atlıyoruz. İkinci zincirin içinden iz sürümü yapıyoruz. Bir zincir, aşağıdan da bir zincir atlıyoruz. İkinci zincirin içinden bir iz sürümü yapıyoruz. Bir zincir, bir boşluk atlıyoruz. İkinci zincirin içinden bir iz sürümü yapıyoruz. Sadece o fark var, yoksa gerisi aynı. Bir zincir, aşağıdan bir zincir atlıyoruz. İkinci zincirin içinden bir iz sürümü yapıyoruz. Bundan sonrası diğeriyle aynı. Bunu yapmamızdaki amaç ne? Bunu da aynı başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Normalde kalın ipteki gibi başlanıyordu. Ben bu ince iple başlayınca örnek başta geniş, sonra daralmaya başladı. O yüzden böyle başladım. Bunda da başta geniş gibi duruyor ama başta aşağısı dar gibi duruyor ama sonra düzeliyor. Bu şekilde dümdüz oluyor arkadaşlar. Bu ipinize ve elinize göre belki farklılık gösterebilir. İsterseniz bu şekilde başlayın benim gibi. İsterseniz kalın gösterdiğimdeki gibi başlayabilirsiniz. Bir zincir, sıradaki zincirin içine iz sürme. Bir zincir. Bunda her zincirin içine yaptım ama kalın ipte bir tane zincir atlayarak yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada da bir zinciri yapıp sonuncuya batıyorum. İz sürme yapıyorum. Şimdi diğer sıraya başlıyoruz. Burada elinizden geldiğince elinizi çok fazla sıkmayın ki diğer sırada yaparken sıkıntı çekmeyelim. Bir zincir çekip sıramı dönüyorum. Şimdi bu sırayı da yaparken tekrar bir zinciri bir iz sürme yapacağız. Hep bundan sonrası hep aynı olacak. Yalnız bu arkada batarken net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu yan yan giden ilmeklere batacağız. Bakın şu yan gidenlere. Şimdi bir zincir dönüş için çektim. Bakın buradaki yan ipin oradan ipimi alıyorum. İlmeğin içinden iz sürme yapıyorum. Bir zincir. Bakın burada bu taraftaki yan giden ipin içinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Bir zincir. Bu yan giden ipin oradan ipimi alıyorum. İz sürme yapıyorum. Bir zincir. Bu yan ipten ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir. Bakın buradaki yan giden bu taraftaki değil, bu taraftaki ipten ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Diğer sıralarda daha net olacak. Şimdi ilk sırada böyle görünüyor. Diğer sıralarda daha net olacak. Bir zincir. Bu soldaki yan giden ipin içinden bir iz sürme. Bir zincir. Bu yan ipin içinden bir iz sürme. Bu şekilde hepsine batıyoruz. Tek tarafına, yani tek teline. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim.
Bir zincir. Şu anda görünmüyor, şu iki ilmeğin arasında bir tane tel var. Oraya batacağız. Diğer sıralarda daha belirgin. Şimdi ilk zincirin orada çok belirgin değil. Bu iki telin arasında arada bir tel var burada. Ona batarak iz sürme yapacağız. Bu şekilde o ilmeğin içinden de bir iz sürme yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekerek tekrar sıramızı dönüyoruz. Bakın burada şimdi artık daha belirgin. Bu yan ipin içinden beri iz sürme yapmaya başlıyoruz. Bir zincir. Bakın. Bu yan telin içinden beri bir iz sürme. Bir zincir. Bakın bu yan giden ipin oradan beri bir iz sürme. Bir zincir. Bu ipin buradan bir iz sürme. Bir zincir. Bu yan ipin oradan bir iz sürme. Örnek bu kadar basit arkadaşlar. Bu aynı sırayı her iki yönde de tekrar edeceğiz. Bir zincir, bir iz sürme. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şu anda böyle görünüyor. Bakın marullaşma gibi görünüyor ama biraz daha örmeye başlayınca örnek oturmaya başlıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın o dediğim yer burada daha belirgin. Bir zincir. Bakın şu iki telin arasında şöyle bir tek giden bir tel var. Onun içinden beri bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıramı dönüyorum. Tekrar bu çapraz olan tellerin içinden iz sürme yapmaya devam ediyoruz. Her sırada bunlara batacağız. Oradan bir iz sürme yapıp bir zincir yapacağız. Bir zincir, bir iz sürme, bir zincir, bir iz sürme. Her sırayı bu şekilde tekrar edeceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir, bakın şu iki telin arasında bir tel var burada. Ona batarak bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek sıramı dönüyorum. Tekrar iz sürme yapmaya başlıyorum. Bu şekilde bütün sıralarda hep böyle olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz ördükten sonra size bu nasıl düzleştiğini onu göstermek istiyorum. Biraz örüp size o kısmı göstereceğim. Ondan sonra son sıraya doğru geçebiliriz. Bakın bu kadar ördüm. Hafif marullaşması gitti. Sadece oval şu anda. Biraz daha öreceğim. Ondan sonra düzleşmeye başlayacak. Şimdi biraz daha örüyorum. Biraz daha ördüm. Bakın daha düzleşmeye başladı. Biraz daha ördükçe daha iyi görünecektir. Ben bu kenarda batarken bir yer göstermiştim. Bakın iki telin arasında bir yer. Bakın ördükçe burası açılıyor. Daha kolay olmaya başlıyor. Eğer sizde öyle görünmüyorsa direkt şu kenarda görünen bir tele de batabilirsiniz. Benimki bu şekilde, bakın biraz daha ördükçe düzeldi. Eğer sizinki düzelmiyorsa kalın ipte yaptığımız gibi burada bir zincir atlayıp ikinci zincire başlayarak yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Örtümüzü ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsak o uzunluğa kadar yapıyoruz. Ben yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Şimdi son sırayı yapıyoruz toparlamak için. Bir zincir çekip sırayı dönüyorum. Şimdi son sıraya geçiyorum. Son sırayı yaparken yine tekrar bu arkadaki iplere batıyoruz. Tığımızın içinden geçiriyoruz. Ama bu sefer arada bir zincir çekmiyoruz. Sadece bu ipe batarak sırayı tamamlıyoruz. Bu şekilde iz sürme yaparak sıramızı bitiriyoruz. Arada zincir çekmiyoruz. Sırayı toparlıyoruz. Şu yan çizgilere ipimizi oradan alıyoruz. İlmeğin içinden geçiriyoruz. Bu arkada görünen yan çizgiden ipi alıyoruz. İlmeğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde sıramızı toparlıyoruz. Arada zincir çekmiyoruz. Sadece iz sürme yapıyoruz bu yan iplerle.
Bu şekilde iz sürümü yaparak son sırayı toparlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar toplaya toplaya geldim. Son 2 taneyi de yapıyorum. Sıramı bitiriyorum. Bu kenardaki bu ilk ipten de iz sürme yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Eğer buna sadece bu şekilde püskül takacaksanız burada ipinizi kesip arkada saklayabilirsiniz. Böyle sadece düz püskül takmak istiyorsanız takabilirsiniz. Benim gibi burgu da yapabilirsiniz. Burgu yapacaklar buradan devam etsin. Bir zincir çekip sıramı dönüyorum. Bakın bu iz sürme yaptığımız yerlere batacağız. İlk iz sürme yaptığın yerin içinden beri tekrar oraya geliyorum. Şimdi kendimize bir cisim ayarlamamız gerekiyor ki bu burguların hepsi aynı boyda olsun. Tığınızla da ölçü alabilirsiniz. Bu şekilde tuttuğunuz zaman bu baş kısmından bu şekilde tığınıza da ölçü alabilirsiniz. Bu bana kısa geldiği için biraz daha uzun bir şey seçtim. Dediğim gibi en kolayı tığla ölçü almak. Ben bunu ölçü aldım. Boyu benim daha hoşuma gitti. Bu da benim 23 santim. Bu ölçüde yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi tığla da ölçü alabilirsiniz bu şekilde. Hepsi aynı olması gerekiyor. Neydi ölçtüyseniz o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Şurayı boyunca uzattıktan sonra burayı iyice sıkıyorum daha esnememesi için şu kısmı. Şu ipimi tığın üstüne parmağımı getiriyorum. Her dönmede kaldırıp indirmem gerekiyor. Bu şekilde sarmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 benim için ideal. Eğer sizin ipiniz farklıysa bu sarma sayısını değiştirebilirsiniz. O hiç önemli değil. Önemli olan bütün burgularda aynı sayıda döndürmemiz. Şimdi tam ortadan parmağımı buraya getiriyorum. Sıradaki iz sürmenin içinden batıyorum. Bakın şu anda yamuk oldu mesela. Bunu böyle düzelterek tam ortadan yapabiliriz bu şekilde. Tekrar kendisi dönüyor. Bu şekilde düzeltebiliriz. Bakın sıradaki iz sürmenin tepesinden ipimi alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum ve burada bir zincir yapıyorum. Eğer burada yamukluk varsa bakın hala bir yamukluk var. Bunu tam ortadan yapmamız gerekiyor. Bakın tam ortadan olmadıysa bu şekilde düzeltiyorum. Tam ortaya getiriyorum. Tekrar burkuyorum bakın. Bu sefer düzeliyor. Her yaptığınızda kontrol edin. Bu şekilde tam ortadan olsun. Şimdi sıradakine geçebiliriz. Yine aynı ölçüyü alıyorum. Bunun hep aynı ölçüde olması gerekiyor ki püsküllerimiz hep aynı boyda olsun. Ölçüyorum. 22 defa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sıradaki iz sürmeden ipi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum ve bir zincir atıyorum. Sonra burgumu düzeltiyorum. Al başka yok ama söyleyeyim. Bugün şekerli şey bitti, okey?
Hep aynı ölçüde ölçersek bu şekilde püsküllerimiz hep aynı boyda ve aynı kalınlıkta olur. Bu şekilde sırasıyla hepsine burgu yapıyoruz. Aynı ölçüde olması önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sıradaki boşluktan ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirip bir zincir atıyorum. Sonra burgumu buradan bir düzeltmeye başlıyorum. Bu şekilde. Sırasıyla hepsine yapıyoruz. Bir tane daha göstereyim. Aynı ölçüde ölçüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sıradaki boşluğun tepesine batıyorum. İlmeğin içinden geçirip bir zincir yapıyorum. Sonra burgumu düzeltmeye başlıyorum. Bu şekilde sırasıyla bu iz sürmelerin üzerine bu şekilde püsküllerimizi yapıyoruz. Sırasıyla bütün iz sürmelerin tepesine birer tane yaptım. En sonunda bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum ve arkada saklıyoruz. Sonra diğer tarafa başlıyoruz. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. İpimizi kestikten sonra diğer tarafa dönüyoruz. Bir zincir çekerek başlıyorum burada da. Burası başlangıç tarafı. İlk zincirin içinden biri ipimi burada sabitliyorum. Aynı işlemi burada da yapmaya başlıyoruz. Aynı bunun boyunda uzatıyorum. 22 defa sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ortadan tutuyorum. Burada ilk zincire batmıştım. Şimdi ikinci zincirin içinden beri ilmeğin içinden beri geçiriyorum ve bir zincir yapıyorum. Sonra bu burgumu düzeltiyorum. Tekrar bunun boyunda uzatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22. Sıradaki zincirin içinden biri ilmeğin içinden geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde bu tarafa da sıra sonuna kadar burgularımızı yapıyoruz. Diğer tarafı da sonuna kadar püsküllerimi yaptım. Bir zincir çektim. İpimi burada kesip arkada saklıyorum. Bu şekilde yapılışı bitiyor. Şimdi size bitmiş halini göstereceğim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.